Tamam, devam edelim. Testosteron krizinden bahsediyoruz. Yani erkeklik krizinden. Uzun zamandan beri 1970'lerden beri, testosteronda büyük bir, önemli bir azalma, devam geliyor. 2010 yılına geldiğinde, işte, %59 oranında azalmış. Araştırmalar testosteronun her 10 yılda bir %10 civarında düştüğünü gösteriyor. Bunun, yani bir erkeklik krizinden bahsedebiliriz bu anlamda. Bunun nedeni olarak da yaşam tarzı ve çevresel faktörler, önemli rol oynuyor. Yani beslenmemiz. Şu anda sesin geliyor olması lazım. Ben devam edeyim, ses gelmiyorsa tekrar lütfen söyleyin. Y y Yani yaşam tarzı, yani kötü beslenme, obezite, endokrin bozucu kimyasallar, yani hormonlarımıza etki eden kimyasalların da, eee, önemli derecede, yani bu endokrin bozucularla ilgili ayrıca bir, şey yapacağımı söylemiştim size. Ve normalde de erkeklerde yaşlandıkça testosteronun azaldığı normal, zaten bilinir. Ama bu azalma, yani, gençlerde bile görülen, hatta şöyle bir şey de var, eee, testosteron azalıyor, östrojende biraz hafif artış var diyen araştırmalar da var. Erkeklerde bildiğiniz gibi hem testosteron hem, östrojen var ve, testosteronun azalıp östrojenin artması da ayrı bir, problem, oluşturuyor. Onu da burada ekleyelim. Şimdi, normalde erkeklerde niye böyle bir kriz var? Erkekler çünkü, testosteron hakkında konuşmak istemiyorlar. Kadınların her dönemi neredeyse, eee, hormonlara bağlı olduğu için, kadın doğumculara gidiyorlar, diğerleriyle istedikleri gibi konuşabiliyorlar ve yani aylık olarak periyotlarla, hormonlarla birlikte yaşıyorlar neredeyse kadınlar. Ama erkeklerde, emm, yani hep üroloğa gideriz. Yani bir arkadaşımız şöyle bir sorunu var diyorsak o arkadaş kendimizdir. Bunu erkekler, yani dinleyen erkekler zaten biliyordur. Yani kendi sorunumuzu bir arkadaşın sorunuymuş gibi, aksettiririz. Bu da bunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da böyle bir tabu olduğunu da bilelim. Yani bu da önemli bir eksiklik. Niye önemli bir eksiklik? Çünkü testosteron sadece bir seks hormonu değil. Düşündüğümüz gibi sadece libidoyu artıran falan bir hormon değil. Şimdi üreme gelişimi, yani ta ilk, fetüsken başlıyor. Fetal gelişim sırasında erkek üreme organlarının gelişimi için testosteron önemli. Sperm üretimiyle ilgili bildiğiniz gibi zaten sperm üretiminin, ana faktörü testosterondur. Testislerde sperm üretim sürecinde spermatogenez deriz biz buna. Bunun için testosteron gereklidir. Cinsel işlev ve libidoyu zaten biliyorsunuz. Kas kütlesi ve gücü, yani testosteron kas büyümesini, protein sentezini ve yağsız, vücut kütlesinin gelişimini destekleyen anabolik, yani bizi yapı taşlarını, yerli yerine oturtturan bir hormondur. Kas gücüne ve, fiziksel performansa da katkıda bulunur testosteron. Kemik yoğunluğu için, önemlidir. Kemik yapımını artırır, kemik erimesini engeller. Bu şekilde erkeklerin daha sağlam durmasını, sağlar. Yağ dağılımında bak, şöyle bir önemli özellik var. Testosteron, yağın vücudun yağ hücrelerine alınması için gerekli lipoprotein lipaz diye bir enzim var. Bu anahtar bir enzim. Bunu bloke eder. Yani, yağlanmayı azaltır ve yağı serbest bırakır. Depolanmış yağı da serbest bırakan bir hormondur. Yani vücut, vücudun yağsız, kütlesini artırır, yağ kütlesini de azaltır. Önemli yani erkeğin, vücut, bütünlüğü açısından, vücut kas, yağ, protein dağılımı açısından önemlidir. Ruh hâli açısından da önemli erkeklerin. Hatta yani düşük testosteron seviyeleri depresyon ve diğer psikolojik bozukluklarla bağlantılı bulunmuş. Bazı uzmanlar diyor ki testosteron tedavisi antidepresan ilaçlara olan ihtiyacı bile tamamen ortadan kaldırabilir diye bir iddiaları var. Kalp damar sağlığı için, önemli. Testosteron lipid yağ metabolizmasını, kan basıncı regülasyonunu, vasküler damar fonksiyonu gibi faktörleri etkileyerek kalp damar sağlığımız için de önemli bir şey. Kırmızı kan hücrelerinin üretimiyle ilgili de, eee, ve bunların, hücrenin korunması, yani kırmızı kan hücreleri ne yapar? Vücudumuza oksijen sağlar.
Bu hücrelerin korunmasıyla ilgili de önemli fonksiyonlara sahip. Kıllanma ve fiziksel görünümle ilgili fonksiyonlar var ve metabolizma, yani en önemli şeylerden bir tanesi de metabolizmayı etkileyerek vücudun enerjiyi nasıl depolandığını ve nasıl kullandığını, etkileyebilir. Düşük testosteron seviyeleri metabolizmayı da düşürür. Yani erkeklerde düşük testosteron seviyeleri düşük, metabolizmaya yol açar. Şimdi gelelim, mineralimize. Sessiz o dönemde söylemiştim, çinko. Şimdi çinkonun, testosteron üretimi için önemli bir, mineral. Eee, Yok oldu yani, çünkü araştırmaları birazdan gözden geçireceğiz. Şöyle düşünün, testisleri bir şantiye gibi düşünün. Yani bir inşaat, erkekler daha iyi anlayacaktır. Bir inşaat şantiyesi gibi düşünün. Testosteron işçileri denetleyen ustabaşı. Çinko ise inşaat için gerekli temel bir yapı malzemesi. Yani testosteron inşaat sürecini koordine ediyor. Yani bir bina yapıyoruz, orada bir şantiye kurmuşuz. Oranın ustabaşı testosteron. İnşaat sürecini kontrol ediyor, yönetiyor. Ustabaşı gibi hareket ediyor. İşçiler, oradaki işçiler sperm üretiminde yer alan hücreler onlar. Şimdi burada çinkoyu nereye oturturuz o inşaat yaparken? En önemli yapı malzemesi olarak burada söyleyebiliriz. Tıpkı inşaattaki işçilerin sağlam bir yapı inşaat etmesi, yani sağlam bir yapı inşa etmek için çeşitli malzemelere, demire, betona, çimentoya ulaşması gerektiği gibi vücudumuzun da testosteronun üretmesi için çinkoya ihtiyacı var. Çinkoyu, yani bir bina yapımında hem yapı temelin sağlam olması hem duvarların sağlam olması gerektiğine dair bir yapı malzemesi olarak düşünebilirsiniz. Olmazsa olmaz bir mineral olarak düşünebilirsiniz. Çinko sperm üretiminin çeşitli yönlerinde bu anlamda rol oynar. Çinkoyu zaten bildiğiniz gibi insan sağlığı için sadece testosteron üretimi değil, bağışıklık fonksiyonu, protein sentezi, DNA sentezi, hücre bölünmesi gibi yaraların iyileştirilmesiyle ilgili de hatta cildimizle ilgili de, yani cilt sağlığıyla ilgili de önemli bir mineraldir. Ama biz burada şimdi sadece neyi konuşacağız? Testosteron üretimindeki rolünü konuşacağız. Şimdi temel araştırmalar aslında ne diyor? 1981'de yapılmış bir araştırmaya baktım. Bakın bu çok önemli. Özellikle aramızda kısırlık sorunu yaşayanlar varsa bu anlamda önemli. 81'de yapılmış bir araştırma. 37 kız erkek üzerinde yapılıyor. Erkeklere 45-50 gün günde 60 miligram çinko veriliyor. Bunlar tabii testosteron seviyesi normal ve düşük olanlar diye ayrılıyor. Ama burada testosteron seviyesi düşük olanları sperm sayısını 8 milyondan 20 milyona çıkarıyor. Ve bu kişilerin yarısından fazlası ilk 3 ay içerisinde, diğer kalan 1/3 bölümü de 6 ay içerisinde kısırlık sorunu, yani çocukları oluyor, hamile, daha doğrusu hamile bırakabiliyorlar. Yani evet, çinko kabak çekirdeğinde çok özellikle birazdan çinko ile ilgili önemli bir tane de meyve söyleyeceğim. O, yani çinko da kabak çekirdeği de bunlardan bir tanesi, ama bir tane daha size bir meyve söyleyeceğim. Yazın yemeniz gereken bir meyvelerden bir tanesi. Şimdi böyle bir 1981'de bir araştırma var. Çinko seviyesi düşük olan erkeklerde çinko verdiğinizde sperm sayısı artıyor. Testosteron sayısı artıyor ve sperm sayısı artıyor. Çünkü testosteron üretiminde çinko, testosteronun hem sentezlenmesi hem salgılanması için gerekli. Yani hem sentez ediyorsunuz hem salgılıyorsunuz. Şimdi kolesterolden sentezleniyor biliyorsunuz gibi, kolesterol sentezi pregnenolon diye bir hormona dönüşüyor. Ondan sonra da testosteron oluşuyor. Yetersiz çinko seviyeleri testosteron üretimini bozuyor. Yani vücudunuzda çinko azalması varsa testosteronunuz da düşük çıkıyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılmış, yani 1-2 ay önce yapılmış bir çalışmada bunu doğruluyor. Çinko eksikliği testosteron seviyesini düşürdüğünü çok büyük bir meta analiz araştırmasıyla doğrulamışlar. Meta analiz neydi? Her zaman söylüyoruz. 15, 20, 30, 40, 100 tane çalışmanın böyle özetlenmesi, yani 30-100 çalışmada neler bulunmuş, buna meta analiz diyoruz. Bu çok önemli. Kanıt değeri çok yüksek bir şey. Ve orada da
çinko eksikliğinin testosteron seviyelerini düşürdüğü gösterilmiş. Yani hipogonadizm diye bir durum var. Şiddetli çinko eksikliği, düşük testosteron seviyeleri ve bozulmuş üreme fonksiyonu bu hipogonadizm dediğimiz şey. Hipogonadizm, libido azalması, erektil disfonksiyon, yorgunluk ve infertilite gibi semptomlara neden olabilir. Leydig hücre fonksiyonu ile ilgili araştırmalar var. Onların yani çinko eksikliğinde bu hücre fonksiyonunun da olumsuz etkilendiğine dair hormon çinko testosteron üretiminde rol oynayan hormonların aktivitesini düzenler. Sadece testislerde testosteron değil, yani sperm yapımında birçok hormon görev alıyor. Bunların da düzenlenmesinde çinko rol alıyor. Yine androjen reseptör aktivitesi dediğimizde bunlar bilimsel gelmesin. Basitçe özetleyeyim. Testosterona bağlanan ve vücuttaki etkilerini aracılık eden proteinler olan androjen reseptörlerinin düzgün çalışması için de çinko seviyelerinin normal olması gerekir. Yani testosteron normal üretim ve fonksiyon için mutlaka çinko gerekir. Çinkoyu nereden alacağız? Birazdan konuşacağız ama 2021'de yapılan bir araştırma şunu özetliyor. Bu şimdi bir çinkonun kan seviyesi var, bir de menideki seviyesi var. Menideki çinko konsantrasyonu diğer vücut sıvılarına kıyasla oldukça yüksek. Biraz önceki bir araştırmadan bahsetmiştim zaten. Orada serum seviyeleri bazen aynı kalmasına rağmen menideki konsantrasyonlar artıyor. Yani aldığımız çünkü o meniye geçerek menideki çinko konsantrasyonu artınca spermlerin hareketliliği ve morfolojisi de artıyor. O araştırmayı devam edeyim. Serum kan konsantrasyonunun aksine seminal, yani menideki çinko seviyesi sperm konsantrasyonunu, hareketliliğini ve morfolojisiyle de ilişkilidir, yapısıyla da ilişkilidir. Diyet eksikliğinde çinko takviyesi dışarıdan aldığınızda ejekülat hacmi, yani sperm hacmini, sperm hareketliliğini, bunların kalitesini iyileştirip yükselteceğine dair 2021'de de bir araştırma var. Peki yani bunu net olarak anladık. Çinko eksikse testosteron da eksik, sperm sayımız da eksik. Çinko takviyesi aldığımız zaman veya çinko normal seviyesine illa takviyelerle değil, besinlerle de alabilir. Çinko normal seviyeye geldiği zaman testosteron da artıyor. Eğer sadece nedenlerinden bir tanesi bundan kaynaklıysa, başka birçok kısırlığın veya testosteron azalmasının birçok nedeni olabilir. Birazdan onları da göreceğiz. Yani çinko testosteronun azalmasının önemli birkaç nedeni, mesela meyan kökü. Ben Maraşlıyım. Maraş'ta meyan kökü satılır, yani içecek olarak satılır. Mesela meyan kökü de testosteronu düşürüyor. Yani onlara da dikkat edelim. Testosteronun normal seviyesi 300 civarında olması lazım. Laboratuvardan laboratuvara göre değişir. Referans aralıkları vardır. Referans aralıklarının altındaysa testosteron üretimiyle ilgili belki çinkodan mı kaynaklanıyor diye buna mutlaka dikkat etmek gerekir ve çinko takviyesi veya takviye, ben genelde zaten bilenler bilir, takviyeleri çok tavsiye etmem. Bunların besinlerle alınması taraftarıyım. Peki hangi besinlerde çinko bulunur? Onlara da şöyle bir göz atalım. Burada narı yazdım ama nar doğrudan çinko ile alakalı. Tamam, narın içerisinde çinko var ama önce büyük yazdığım için narı söyleyeyim. Nar normalde de zaten yani testosteronu, sperm sayısını falan artıran bir yiyecek. Onu kocaman yazdık. Onun dışında deniz ürünleri var. İstiridye en iyi çinko kaynaklarından bir tane kabul edilir. Yengeç, istakoz, midye. Tabii onların şimdi ağır metallerle zehirlenme sorunları da olabilir ama genel anlamda temiz bir şekilde ıstakoz, en azından midye yiyebilirsiniz. Ette var. Kırmızı ette, özellikle sığır etinde, kuzu etinde çinko çok zengin bir çinko kaynağı. Tavuk ve hindi gibi kümes hayvanlarında çinko içerir ama et kadar değildir. Baklagiller de var. Nohut, mercimek gibi baklagiller, barbunya, siyah fasulye ve barbunya fasulyesi gibi fasulyeler mükemmel bir çinko kaynaklarıdır. Ayrıca iyi miktarda bunlar lif de içerir. Fındık ve tohumlar dediğimiz kabak çekirdeği, biraz önce Mukaddes Hanım'ın söylediği gibi. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Siz niye şeye eee, kanala abone olmuyorsunuz? Abone olmayanlar varsa hala aramızda şu hemen alta yayınlayıp takip edin ve beğenin ki ön sıralarda çıksın.
Kabak çekirdeği, susam tohumu, kenevir tohumu çinko bakımından çok zengin. Kaju fıstığı, badem ve çam fıstığı da bu mineral yani çinko açısından zengin. Tam tahıllarda, kinoada, esmer pirinçte, yulafta ve buğday tohumunda da, iyi bir miktarda hem lif var hem de çinko var. Bunlar, önemli ama narı ben, nar suyu özellikle, bununla ilgili de bu çinko ile ilgili testosteronla ilgili araştırmaları görünce nara da rastladım. Narı mutlaka, hem nar ekstresi hem de, nar suyundan kaynaklı, testosteronu artıran, hani, afrodizyak, şeyler vardır ya, besinler diye geçer ya, afrodizyak besinlerin içerisinde narı önemli bir yere koymuşlar. 2-3 tane de çalışma vardı, önemli çalışma. O yüzden narı da size söyleyelim. Başka ne var? Şimdi, testosteron seviyeleri ne azaltır? Şimdi ben zaten şeker yenmesine zaten bildiğiniz gibi karşıyız. Şekerin her türü, ve özellikle işlenmiş yiyecekler, şeker, bunlar, basit şekerler testosteronun seviyelerini önemli ölçüde düşürüyor. Belki de bu, 1970'lerden 2010'lara ve günümüze kadar, gelen testosteron seviyelerindeki azalmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de şeker olabilir. Obez erkeklerde testosteron seviyeleri azalıyor. Obezite giderek artıyor. Bu arada 2-3 gün önce bir çalışma vardı. Türkiye dünya sıralamasında 4'üncü ya da 5'inci en yüksek kalori tüketen, ülke olarak, sıralanmış. O da önemli. Yani, kaloriyi çok yüksek, tüketiyoruz. O kalorilerin azalması, aralıklı oruç belki de aralıklı oruçla ilgili 1-2 hafta içerisinde aralıklı oruç vücudumuza ne yapar diye bir video çekeceğim. Biraz daha kendimizi sınırlamamız lazım. Şu anda da insanlar tatilde, 5 yıldızlı otellerde ve, açık büfelerde ve gerçekten, orada ne tüketiyorlar? Şeker tüketiyorlar, tuz tüketiyorlar, kötü yağ tüketiyorlar. Başka bir şey tüketmiyorlar. Gidiyorsunuz, sonra denizde yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz, enerjiye ihtiyacınız oluyor. Normalde, yüzmenin, insanı zayıflattığı düşünülür. Sonra çok yorucu bir spor olduğu için deniz, yani egzersiz olduğu için yüzme, daha fazla kalori alıyorsunuz. Yani denize gidip de kalori almanın, temel nedeni, yüzdükten sonra bu tür, işte, şeker, yağ, ve tuzu yüksek alımıdır. Gidersiniz tatilden şişmanlayarak dönersiniz. Çok çok yüzdüm dersiniz ama bunun sebebi de bunlardır. Buna da dikkat etmek, gerekir. Bir yorum vardı. Hocam dün Finike pazarında, eee, gül kurusu aldım. Kilosu 250 aldım. 10 adet. Eee 2 adet, şimdi hayat yemişler uçtu. Evet, yani öyle diyoruz ama bir taraftan da hakikaten, şeyimiz de artıyor, bu, şeylerimiz. Yani en fazla kalori tüketen ülkelerdeyiz. Meyan kökü dediğim gibi bizim Maraş'ta vardır. Kullanılıyorsa, içiyorsanız buna dikkat edin. Meyan kökü serum testosteron seviyelerini düşürdüğü, soya proteininin de erkeklerde testosteron, tüketimini, düşürdüğü gözlenmiş. Şimdi, çinko, yani hem takviye şeklinde alabilirsiniz ama söylediğim besinlerle, almanız, yani takviye alırsanız daha tabii ki hızlı bir şekilde yükselir ama, çinko seviyenize ve eğer bu tür şeylerden bir şüpheliyseniz testosteron hakkında en azından ürologlarla konuşmaktan çekinmenize gerek yok. Onlarla konuşup, libido azalması varsa, şimdi mesela günümüzde stres de çok önemli bir faktör. Bunların da hepsini, çözmek neredeyse imkansız ama testosteron seviyelerinizin azaldığını düşünüyorsanız, buna ait belirtiler varsa ve gidip testosteron seviyenizi ölçtüğünüzde 300'ün altındaysa, en azından, çinko, seviyenize de bir baktırmanızı isterim. Yani testosteron düşük, çinko düşükse hemen mutlaka çinko takviyesi alın. Belki de, kısırlık yaşıyorsanız kısırlık sorununuzu çözecektir. Ve çok basit bir çözüm dediğimiz gibi ve ben her zaman, yani, takviye almanıza da karşıyım, diyorum. Bu takviyelerin içinde ne olduğu belli değil. Yani güvenilir firmalar olmadığı için. O yüzden beslenmemize dikkat edelim diyorum. Bugün de, yayınımız bu kadardı efendim. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.